Herkese merhabalar. Böyle kendi yapacağımız aparatla ve kek kalıbı kullanmadan bir yumurtayla güzel bir kek tarifi vereceğim. Pratik ve ekonomik olacak ve de iki renkli kek yapacağız. Hem çok kolay hem çok pratik hem de çok lezzetli. Kalıp evde olmasa da hiç sorun değil. Hemen böyle bir şişeniz varsa herhangi bir pet şişesi olabilir. Pet şişenin bir kısmını keseceğiz. Böyle çizikler olan yerlerden keserseniz çok daha kolay olacaktır. Benim elimde 1,5 litrelik pet şişe vardı. Onun hemen alt kısmından kesiyorum. İster makas yardımıyla ister bıçak yardımıyla kesebilirsiniz. Makasla daha kolay kesiliyor. Düzgün bir şekilde kesiyorum. Şöyle buradan kek harcımızı dökebilmek için burayı kestik. Ve kapağını çıkarmıyoruz. Kapağı ağzında kalacak. Ve hemen kekimizi yapmaya başlıyoruz. Hemen bir adet yumurtamı kırdım. Üzerine bir su bardağı şekeri ilave ettim. Ve bir paket vanilya ilave ettim. Bir cimcik tuz ilave ediyoruz. Ve bu yumurtayla şekerimizi iyice çırpıyoruz. İyice şekerimiz eriyene kadar çırpıyoruz. Çırpma işlemi mikserle 1 dakika yapmamız yeterli olacak. Böyle beyaz beyaz olacak, köpük köpük olacak arkadaşlar. Ve çırpma işlemi bittikten sonra şimdi diğer malzemelerimizi ekliyoruz. Yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 su bardağı süt ilave ediyorum. Ve bir kere daha çırptıktan sonra şimdi unumu ilave ediyorum. 2 su bardağı un ilave ediyorum. Bir paket kabartma tozu ekliyorum. Bir bardak unu da yanıma alıyorum. Onu da azar azar ilave edeceğim. Yani kıvamına baktıkça, eğer sizinki gerekmiyorsa hiç eklemeyin. Sadece 2 su bardağı da yetebiliyor. Onun için ben de yanıma 1 su bardağı unumu aldım ve azar azar ilave ediyorum. Yani toplamda 2 su bardağı un artı 3 yemek kaşığı un ekledim. Şöyle bir kaşık kadar kaldı içinde. Ve harcımı iyice tekrar çırpıyorum. Şöyle akışkan güzel bir kıvam olması gerekiyor. Böyle görüntüde gördüğünüz gibi olması gerekiyor. Böyle krep hamurundan birazcık daha koyu olacak. Ve sade harcımı kenara aldıktan sonra şimdi çikolatalı harcını hazırlıyorum. Sade harçtan bir kepçe kenara alıyorum. Yani kabıma alıyorum. İçine 1 yemek kaşığı kakao ekleyeceğim. Kakaomu eleyerek ekliyorum. Topaklanmaları gitsin diye. Çünkü kakao içinde topaklanıyor ve karıştırılması, çözülmesi zor olduğu için mutlaka size de tavsiye ediyorum. Kakao eklerken mutlaka elekten böyle geçirin. Kaşık yardımıyla da kalanları iyice geçirdikten sonra karıştırıyorum. Bu şimdi kakao eklediğimiz için biraz daha koyu oldu. Koyu olduğu için 2 yemek kaşığı süt ekleyeceğim. Diğer sade harcımızla kıvamı aynı olması için bu sütü ekliyoruz. Ve iyice karıştırıyorum. Şöyle parlak, akışkan güzel bir harç olması gerekiyor. İçinde topaklar kalmaması için. Çünkü acı olacak. 1 su bardağı yanıma aldım. Ve aparatımın ucundaki kapağı çıkarmıyorum. Yani pet şişenin kapağını çıkarmıyorum. O kapalı kalacak. Önce beyaz harçtan koyuyorum. Sonra kenarlarına da birer yemek kaşığı kadar çikolatalı olanından koyuyorum. Tekrar beyaz harçtan ekliyorum. Çok kolay, çok pratik bir tarif. Bunun için gidip ekstradan bir aparat almamıza gerek yok. Artık her şey çok pahalı olduğu için böyle şeyleri değerlendirebiliriz arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı olmaz. Kullanıp atacağız bunu. Şimdi tekrar sade harçtan döktükten sonra çeviriyorum. Tam kakaolu döktüğümüzün çapraz yanlarına doğru tekrar birer yemek kaşığı kakao ekliyorum. Yani üst üste gelmeyecek. Kakaolar
Üst üste gelmeyecek şekilde olmalı. Tam çaprazına koymamız gerekiyor ki döktüğümüz zaman her tarafı eşit olması için. Ve böyle sırayla döküyorum harcım bitene kadar. Kek kalıbı kullanmayacağız. Onun yerine bir tane tava kullanıyorum. Tavamın boyutu 20'ye 15 arkadaşlar. Altını yağladım ve biraz da un serptim. Dolapta bekletiyordum. Sap kısmını da folyo ile iyice sardım oranın yanmaması için ve kek harcımı da döküyorum. Kapağını açtım ve kekimin kendiliğinden akmasını sağlıyorum. Gördüğünüz gibi aynı bu dışarıda satılan bu sıkma aparatları var. Aynen onlar gibi aynı işi görüyor, aynı işlevi görüyor. Gidip ekstradan almanıza gerek yok. Pratik bir şekilde evde bulunan herhangi bir petle bu işlemi yapabilirsiniz. Ve bütün harcımı tavamın içine döküyorum. Kalanı da spatula ile yardımıyla hemen ağız kısmına götürüyorum ki oradan rahatlıkla aksın. Hiç ziyan etmiyoruz. Hepsini döküyorum tavamın içine. Ve 180 derecelik fırında pişiriyoruz arkadaşlar. Alt üst beraber pişecek. Bir iki defa yere vuruyorum. Havasının gitmesini sağlıyorum ve fırına veriyorum. 180 derecede 15 dakikada pişti. Fırınınızın ayarına göre değişebilir. Kürdan testi mutlaka yapın. Kürdan batırın. Eğer kürdana hamur yapışmıyorsa kekiniz pişmiş demektir. Ve benim kekim gerçekten çok güzel pişti. Çok güzel kabardı. Mis gibi oldu. Ben üzerine hafif bir pudra şekeri serptim. Dileğe göre, isteğe göre siz istemiyorsanız serpmeyebilirsiniz. Şöyle şu an çok sıcak hemen size göstermek istiyorum. Siz mutlaka bir 15 dakika 20 dakika dinlendirin kekinizi, ondan sonra kesin. Bakın görüntüde gördüğünüz gibi dumanlar akıyor. Şöyle altını da göstermek istiyorum. Alt üst çok güzel pişti. Çok güzel kabardı. Hiç çiğ de kalmadı. Şöyle bakın. Altta beyaz görünenler un, onlar arkadaşlar. Unlar yağın üstüne un serpmiştim. O dibine yapışkanlar onlardır. Ve şöyle kıvamına bakın. Şu an çok sıcak. Çok elleyemiyorum. Pratik, kolay bir şekilde evde kekinizi yapabilirsiniz. Kek kalıbı aramanıza gerek yok. Tavada, tencerede, herhangi bir yerde ve pet şişe kullanarak sadece bir yumurtayla 7-8 kişilik kek yapabilirsiniz. Çok bereketli oluyor. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimi açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetler, şifalar olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.